Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı bir gün gibi kısa bir sürede örebileceğiniz tığ işi bebek patiğinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bebek patiği 6-12 aylık bebekler için uygundur. Bu şekilde patiğin önden görünümü, yanlardan ve arkadan görünümü bu şekilde. Patiğin yaş ya da ay grubunu büyütmek veya küçültmek için yapmanız gereken tüm santimetre ölçülerini video içerisinde adım adım anlatacağım. Patiğin yapılışında Himalaya anti-peeling özelliğe sahip bebe yünleri kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile patiği öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden patiğin yapılışına başlayalım. Patiğin yapılışına ilk düğme attıktan sonra çok sıkı olmayan 30 zincir yaparak başlayalım. ...30 zinciri yaptım ve yapmış olduğumuz bu zincirin uzunluğu şu anda 14 santimetre ve birinci sıradaki sık iğneyi yaptıktan sonra 12 santime düşecektir ve yapacağınız bebek patiğinin ay ya da yaş grubuna uygun zinciri ona göre belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Yaptığınız zincirden sonra zinciriniz 2 santimetre kısalacaktır ve ikinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. ...30 zincirin üzerine toplam 29 adet sık iğne yaptım ve birinci sırayı yaptıktan sonra tekrar santimetre olarak ölçüsüne baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi 12 santimetreye düştü. Kullanmış olduğunuz ip ve tığ numarasına göre zincir sayıları farklılık gösterebilir arkadaşlar. Önemli olan santimetre ölçülerine uygun olarak yapmanız. Ben sizlere 6-12 aylık bebekler için zincir sayısını ve santimetre ölçüsünü verdim. Birinci sırada sık iğneyi yaptıktan sonra 12 santime ulaştık. Her 6 aydan sonra boyutu büyütmek için 2 santimetre artırabilirsiniz. Ya da 2 santimetre birinci sıradan sonraki santimetreyi küçültebilirsiniz. Bir zincir, deseni çeviriyorum ve ilk boşluğun arkasından başlayarak sıra sonuna kadar birinci sıradaki tüm sık iğnelerin arkasından sık iğne yaparak devam edelim. Son sık iğnenin de arkasından sık iğneyi yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim ve alt sıradaki işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar arkadan sık iğne yapalım. Son sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir, alt sıradaki işlemleri tekrar ederek deseni yukarıya doğru kaldırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ve başlangıç zincirinden sonra birinci sıradaki sık iğneden sonraki ölçünüz ne kadar ise 2 santimetre fazlası kadar deseni yükseltmeniz gerekiyor. Bizim birinci sıradan sonra toplam 12 santimetre olduğu için 14 santimetreye ulaşana kadar yukarıya doğru deseni kaldırmaya devam edeceğiz.
Beyaz alanda dikdörtgen parçayı bu şekilde yukarıya doğru yükselttim ben ve toplam 34 sıra yaptım arkadaşlar. Sizlerin kullanmış olduğu ip ve tığ numarasına göre sıra sayısı değişebilir. Beyaz alanın genişliği 12 santimetre, yüksekliği ise 14 santimetre. Bu alanı bebeklerin ay ve yaş grubuna göre ayarlayabilmeniz için ekranın sol üst köşesinde görmüş olduğunuz ölçülere dikkat ederek örebilirsiniz arkadaşlar. Yapmış olduğunuz genişliğin 2 santimetre fazlası kadar yükseklik yapmanız gerekiyor. Yani burayı 10 santim yaptıysanız yüksekliği 12 santimetre yapmanız gerekiyor. 14 santimetre yaptıysanız burayı 16 santimetre ya da 12 santimetre yaptıysanız 14 santimetre kadar yükseltmeniz gerekiyor. Şimdi kaldığımız yerden sarı renk ile devam edeceğiz. Ve son sık iğnenin yaparken sarı renge geçiş yapalım. Bir zincir ve deseni çevirelim. Parça sarı ipi de alttan yürütmeye devam ederek yan yana ilk sık iğnenin arkasından başlayarak toplam 17 sık iğne yapalım. ...17 sık iğneyi yaptım ve buradaki beyaz alanı boş bırakıyoruz. Burası bebek patiğinin boğaz kısmını oluşturacak olan katladığımız yer olacak arkadaşlar. Şu anda yapmaya başladığımız sarı renk ise bebek patiğinin burun kısmını oluşturacak. Bir zincir, deseni çeviriyorum ve ilk sık iğnenin arkasından başlayarak sıra sonuna kadar yan yana arkadan sık iğne yapmaya devam edelim. Ve 17. sık iğneyi yaparken beyaz renge geçiş yapalım. Bu kez beyaz ve sarıyı aynı anda yürütmeye devam edeceğiz. Tekrar tığın üzerine alarak bir zincir, deseni çeviriyorum ve alt sıradaki işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar arkadan sık iğne yapalım. Ve sıranın sonundaki 17. sık iğneyi kesinlikle kaçırmayalım. Bir zincir, deseni çevirerek arkadan sık iğne yapmaya devam edelim. On yedinci sık iğneyi yaparken tekrar sarı renge geçiş yapalım. Bir zincir ile arkadan sık iğne yapmaya devam edelim arkadaşlar. 2 sırada bir renk değişimi yaparak deseni tekrar yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Ve bebek patiğinin burun bölümünü ayarlarken de dikkat edeceğimiz en önemli nokta beyaz alanda yapmış olduğunuz santimetre ölçüsünün 2 eksiği kadar yukarıya doğru yükseltmeniz gerekiyor. Yani burada 10 santimetre genişlik elde ettiyseniz yukarıya doğru toplam 8 santimetre olana kadar iki renk ile öreceksiniz. Ya da burayı 12 santimetre yaptıysanız yine sarı renkten itibaren yukarıya doğru 10 santimetre olana kadar örmeye devam edeceksiniz. Yani beyaz alanı ayarlarken genişlik artı 2 kadar yükseklik yapıyoruz. İki renkli alanı ayarlarken de genişlik eksi 2 kadar yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Videomuzun çok uzamaması adına kamera arkasında ben patiğin bir tekini tamamen ördüm ve burada da sağlamaları tekrar bir yapalım isterseniz.
Bakın genişlik 12 santimetre. Beyaz alan için yükseklik 14 santimetre. Sarı alanların ölçüsü ise 10 santimetre. Şimdi bebek patiğini dikme aşamasına geçeceğiz ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman her iki ipi de keserek ilmeklerin arkasından gizleme işlemini yaptım. Dikme işlemini yaparken de yine patiğin iç yüzünden dikme işlemini yapacağız. Bakın bu şekilde yukarıya doğru dikeceğiz ve buradaki dikme işlemini gerçekleştirdikten sonra burayı katladığımız zaman bebek patiğinin boğaz kısmını bize verecek. Şu şekilde ikiye katlayacağız. Bebek patiğinin üst kısmında zikzaklar yaparak büzme işlemini yapacağız. Ve daha sonra tekrar topuk bölümünde 1 santimetrelik alanda zikzaklar yapacağız. Dikmeye devam ederek parmak uçlarında da 1 santimetrelik alanda zikzaklar yaparak bebek patiğini oluşturmuş olacağız. Evet, patiğin burun kısmını dikmiş olduk. Bu şekilde ikiye katlayalım. Şimdi tabanlı dikmeye başlayacağız. Özellikle bu noktayı ayarlayalım arkadaşlar. Normalde diktiğimiz zaman bakın burada fazlalık vardı. Burun kısmında zikzaklar oluşturacağız şimdi. Şimdi iç kısmını dışarıya doğru çıkartabiliriz. Evet, topuk noktası ve burun noktası görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam oldu. Şimdi burada da zikzaklar yaparak büzme işlemi yapacağız.
Evet, patiğin tüm dikim aşamalarını tamamlamış olduk ve buradaki boğaz kısmını da katladığımız zaman patik giymeye hazır bir vaziyete gelmiş olacak. En son patiğin buradaki üst kısmındaki açıklığı kapatmak için pompon ya da tığ işi farklı çiçekler örebilir ve buraya dikebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde görünümü. Bu ipleri de daha sonra kamera arkasında gizleyeceğim ben. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.